beraber 2025 yılında çıkış yapacak oyunlara göz atıyoruz. Bu listede göreceğiniz oyunlar 2025 yılının sadece ilk 3 ayında çıkacak, yani çıkış tarihi kesinleşmiş oyunlar. Daha sonra diğer oyunların çıkış tarihleri açıklandıkça onları da ayrı ayrı liste yapıp hep beraber bakacağız. Eğer bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup lütfen videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayalım. O zaman çok uzatmadan videomuza hemen geçelim. İlk oyunumuz Sniper Elite Resistance 30 Ocak 2025 tarihinde çıkış yapıyor. Sniper Elite serisinin devam oyunu. Bu sefer 2. Dünya Savaşı'nda işgal altındaki Fransa'dayız. Özel harekat birimi Harry Hawker olarak bir Wunderwaffe, umarım doğru söylüyorumdur, yani bir Nazi mucize silahı gelişim planını durdurmak için bir direnişe katılıyoruz. İlk günden Game Pass'te olacak. Bunun dışında çıkmadığı platform yok bile diyebiliriz. Xbox Series S, X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Epic Games, oyun her yerde ulaşılabilir olacak. Bir sonraki oyunumuz Kingdom Come Deliverance 2. 4 Şubat 2025 tarihinde oyun çıkış yapacak. 15. yüzyılın başlarında Bohemia'da geçiyor. Kaos ve savaş ortamında ailesinin ölümünün intikamını almak isteyen Henry'nin hikayesini oynuyoruz. Bir demirciden bir savaşçıya dönüşüyoruz kısacası. Diplomatik entrikalarla dolu maceralara atılıyoruz. Mekaniklerine birazcık baktığımızda yine Kingdom Come serisinin gerçekçi ve dinamik savaş mekaniklerinin devam ettiğini bu oyunda da görüyoruz. Ayrıca karşımıza açık dünya yapısında zengin bir Ortaçağ Avrupası geliyor. Köyler, kaleler, şehirlerle dolu zengin bir atmosfer karşımıza çıkacak. Ayrıca oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve S'e çıkacak. Maalesef oyun Game Pass'te yer almayacak. Civilization 7 11 Şubat 2025 tarihinde çıkış yapacak. Eğer strateji oyunlarına düşkünseniz zaten Civilization serisini biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız çok kısa bir şekilde bahsedeyim. İnsanlık tarihindeki çeşitli çağlarda bir uygarlık inşa etmeye çalışıyoruz. Bilim, askeri, kültür, güç, ekonomi gibi alanlarda da ilerleme kaydedip yeni çağlara geçiyoruz. Öne çıkan yeniliklerden bazıları ise çağlar arasında dinamik geçişlerle yeni liderlik sistemleri getirmişler. Daha derin diplomasi, savaş ve şehir gelişim mekanikleri de getirmişler. Çıkış yapacağı platformlara baktığımızda da PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S, aynı zamanda Nintendo'ya da çıkış yapacakmış. Çıkış tarihinin 11 Şubat 2025 olduğundan bahsettim, fakat aynı zamanda erken erişimi de 6 Şubat'ta. Bir sonraki oyunumuzsa Obsidian'ın yeni oyunu Avowed. 18 Şubat 2025'e çıkış yapacak. Avowed'un türüne baktığımızda da aksiyon RPG oyunu olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda oyun Pillars of Eternity serisinin geçtiği Iora adlı kurgusal evrende geçiyor. Ana karakterimiz Living Lands adındaki bir adayı keşfetmek ve burada yayılan bir salgını araştırmak için görevlendiriliyor. Hikaye adadaki tehlikeler, sırlar ve oyuncunun geçmişine dair kişisel bağlantılarla şekilleniyor. Ayrıca oyuncu karakterin ruhunu tehdit eden antik bir sırrı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Birazcık da oynanışa göz attığımızda kılıçlar, büyüler, kalkanlar ve menzilli silahlar kullanarak dövüş stilini kişiselleştirebiliyoruz. Oyun ayrıca çeşitli companions'lar da içeriyor. Bu companions'lar kendilerine özgü yeteneklere sahip, oyuncunun hikayesini etkileyebiliyor. Oyunun çıktığı platformlara baktığımızda ise Xbox Series X, S ve PC'ye çıkacak ve çıkış gününde de Game Pass'e eklenmiş olacak. Lost Records Bloomer Rage. Oyun 2 part şeklinde yayınlanacak. Tape 1 ve Tape 2 şeklinde. İlk partı 18 Şubat 2025 tarihinde yayınlanırken ikinci partı 18 Mart 2025 tarihinde yayınlanacak. Bu oyun ise Life is Strange serisinin yapımcıları tarafından geliştiriliyor. Yine aynı şekilde bir anlatı odaklı macera oyunu. Oyun 1995 ve 2022 yıllarında geçen olayları işliyor. Geçmişe bugünü bağlayan duygusal bir hikaye sunuyor. Ana temaları ise gençlik travmaları ve kimlik arayışı üstüne kurulu daha çok. Life is Strange'de bildiğimiz üzere oyun karar vererek, karakterler arasında seçim yaparak hikayeyi yönlendirdiğimiz bir oyun. Oyunun 2 part yayınlanmasının sebebi ise sanırım yapımcılar oyuncuların kendi aralarında teoriler oluşturup tartışmalar yapmasını istiyorlar. Bu yüzden araya bir ay koymaya karar vermişler. Life is Strange'in son oyununu oynadığını mı bilmiyorum. Oynayanlar kesinlikle bana katılacaktır ki seri özünü kaybetmiş şekilde şu an hiçbir şekilde zevk alınamaz, hiçbir anlamı kalmamış bir seri şeklinde ilerliyor. O yüzden ben Lost Records'tan umutluyum. Umarım mahvetmezler bunu diyelim. Umarım karşımıza güzel bir oyun gelir. Ne olur mahvetmeyin. Allah rızası için mahvetmeyin. Ne olur yalvarıyorum artık. Yalvarıyorum. Next. Monster Hunter Wilds. 28 Şubat 2025'te çıkış yapacak. Monster Hunter serisinin en yeni oyunundan bahsediyoruz. Bu oyun devasa bir açık dünyada geçiyor ve serinin alışık olduğumuz avlanma mekaniklerini daha da dinamik hale getiriyor. Yeni Scarlet Forest bölgesi etkileyici çevresel değişiklikler ve çeşitli canavar türleriyle dikkat çekiyor. Bölgedeki hava durumu ve ekosistem oyuncuların stratejilerini değiştirmelerine neden olacak şekilde, yani buna olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Yakın zamanda Monster Hunter Wilds'ın ben açık betasına katılmıştım. Oyun gerçekten güzel görünüyordu. Çevre, atmosfer, silahlar, özellikle silahlar çeşitli oynayış türlerine çok olanak sağlıyordu. Mesela diyelim siz Grey Sword'la oynamayı çok seviyorsunuz. Özellikle Souls oynuyorsanız çok tanıdıktır bu silah size. Daha ağır, daha yavaş vuruyor. Diyelim siz daha çok hızlı oynamayı seviyorsunuz. Böyle dagger tarzı silahlarınız var. Daha
daha az hasar vuruyorsunuz ama sayı olarak daha çok vurmuş oluyorsunuz. Makinalı tüfek mi desem, o tür bir silah var. Daha çok böyle ranged oynamak istiyorsanız buna olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Çeşitlilik kısmında ben bayağı beğendim oyunu. Aynı zamanda oyun Arkwelt adında zincir benzeri kanatlara sahip gizemli bir canavarı merkezine alıyor. Hikayede bu canavarın yol açtığı olaylar ve Forbidden Lands Research Commission adlı ekibin keşif maceralarını görüyoruz. Oyuncular bir avcı olarak bu ekipte yer alıyor, yeni canavarlarla yüzleşiyor ve onları alt etmek için yaratıcı yollar keşfediyor. Ayrıca oynanış yenilikleri arasında canavarları tuzağa düşürmek için çevresel unsurları kullanma ve otomatik yönlendirme sistemi sunan Sacred adlı bir binek bulunuyor. Oyunun çıkış yapacağı platformlara baktığımızda da karşımıza Xbox Series S ve X, PlayStation 5 ve PC geliyor. Two Point Museum 4 Mart 2025 tarihinde çıkış yapacak. Bu oyun Two Point serisinden daha önce Two Point Hospital ve Two Point Campus oynamıştık. O oyunların birinde hastane yönetiyorduk, diğerinde de kampüs yönetiyorduk. İstediğimiz gibi elemanlar işe alıp istediğimiz gibi yönetiyorduk, dekore ediyorduk. Burada da aynısını müzeye yapıyoruz. Müze sergileri için nadir ve ilginç eserler bulmaya çalışıyoruz. Uzmanları keşiflere gönderiyoruz, sergiler düzenliyoruz ve ziyaretçileri mutlu etmeye çalışıyoruz. Müze tasarımına derin özelleştirme seçenekleri de sunmuşlar. Oyuncular sergilerden dekorasyona, hediyelik eşya dükkanından rehberli turlara kadar her şeyi yönetebiliyor. Hedef ziyaretçileri eğlendirirken aynı zamanda yüksek puan almak. Ayrıca müze güvenliği önemli bir yer tutuyor. Hırsızlardan, sergiye zarar verebilecek çocuklardan korunma mekanikleri de bulunuyor. İş yapacağı platformlara baktığımızda da Xbox Series S ve X, Steam, PlayStation 5 görüyoruz. Atomfall 27 Mart 2025 tarihinde çıkış yapıyor. Rebellion Developments tarafından geliştiriliyor ve 1957'deki gerçek Windscale nükleer kazasından ilham aldığını söylüyor. Türüne baktığımızda da hayatta kalma ve aksiyon oyunu olduğunu görüyoruz. Karşımıza Kuzey İngiltere'nin radyasyonlu bir bölgesinde geçen karanlık bir hikaye var. Oyun güçlü bir hikaye anlatımı ve atmosferik bir dünyayla özellikle Fallout serisi ve Metro gibi klasik yapımlardan esinlendiğini bize gösteriyor. Oyun kazadan 5 yıl sonrasında geçen bir karantina bölgesinde devletin gizli faaliyetleri, kültler ve mutasyona uğramış varlıklarla mücadele eden sıradan bir kahramanın hikayesini konu alıyor. Oyuncular bölgedeki sırları ortaya çıkarırken zorlu hayatta kalma koşullarına karşı koyuyor ve dramatik olaylarla yüzleşiyor. Oynanış mekaniklerine bakacak olursak da karşımıza kaynak toplama, craftlama gibi mekanikler de geliyor. Yani biz etraftan malzeme toplayıp kendimize eşyalar da craftlayacağız. Zaten oyun aynı zamanda hayatta kalma oyunu olduğu için bu tür mekanikleri görmemiz çok normal. Aynı zamanda oyunda bir karar mekanizması da var. Hikayeyi etkileyen ahlaki seçimler bize sunulacakmış. Atmosferine baktığımızda da 1950'lerin Britanya estetiğinin olduğunu görüyoruz oyunda. Yayınlanacağı platformlara baktığımızda da ilk günden Game Pass'e ekleneceğini görüyoruz. Xbox Series S ve X aynı zamanda PC'ye de geliyor. Videomuz buraya kadardı. Sizin çok beklediğiniz bir oyun varsa bu listeden olur ya da başka bir oyun olur, hiç fark etmez. Aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Video hoşunuza gittiyse de kanala abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere.